Herkese merhaba. Umarım hepinizin keyfi, sağlığı yerindedir. Bugün bolluk, bereket konuşacağız ve size çok güzel tüyolar vereceğim bolluğu hayatınıza çekmeniz için. Aslında bu konuda benim yaptığım bir çalışma var. 1,5-2 saat süren bir çalışma ve çok güzel bir içeriği var. Onu şimdi video eğitimi olarak da hazırladım. O eğitimi almak isterseniz lütfen bu videonun altındaki mail adresinden benimle bağlantıya geçin. Önce biraz o eğitimin içeriğinde neler var ondan bahsetmek istiyorum. Mesela bilinçaltı kayıtlarımız var. Bolluğun hayatıma gelmesine neler engel oluyor? Bu kayıtlar var. Yaratımın yakıtı nedir? Çok önemli bir şey, onu anlatıyorum. Yaratım için en uygun zaman nedir? Onu anlatıyorum. Bilinçaltımdaki bu kayıtları nasıl temizleyebilirim? Onu anlatıyorum. Ters yaratım kurallarını anlatıyorum. Yaratım için 2 gün içinde çabucak yaratabilmek için 2 tane çok kolay teknik anlatıyorum. Yani içeriği gerçekten çok kıymetli bir çalışma. O çalışmaya katılan bütün danışanlarımdan çok olumlu geri dönüşler aldım. Mesela bir danışanım vardı, satmak istediği bir evi vardı. O çalışmaya katıldı. Ondan sonra çalışmadaki öğrendiklerini uyguladıktan sonra hemen 1 hafta 10 gün içinde evini satabildi. Başka bir danışanım vardı, sanatçı. Onun da eserleri satılmadığı için çok üzgündü. O da çalışmaya katıldıktan sonra ve orada öğrettiklerimi uyguladıktan sonra eserleri satılmaya başladı. Bunun gibi birçok geri dönüşüm aldım. Size de ona katılmanızı tavsiye ediyorum. Ama şimdi gelelim ne yapabiliriz? Gün içinde hayatıma bolluğu bir an önce çekmek için. Yaptığımız bir takım yanlışlar var. Önce onlardan biraz bahsetmek istiyorum. Mesela en önemlisi eski cüzdan kullanmayın. Hiç dikkat etmiyoruz böyle bir şeye. İşte ne olacak? Cüzdanım eskimiş. Sonra güzelini bulduğumda alırım bir tane. Sonra değiştiririm gibi düşünüyoruz. Ama çok önemli. Eski cüzdan fakirlik enerjisi yayıyor. Bir ikincisi şu taklit cüzdanları kullanmayın. Hani böyle ünlü markaların taklitlerini alıyoruz ya bazen, işte onları kullanıyormuş gibi gözükmeye çalışıyoruz aslında. Fakat bu hem bir sahtekarlık enerjisi var burada, hem de siz biliyorsunuz ya onun taklit olduğunu. Yani ben bunun aslını alacak paraya sahip değilim enerjisini yayıyorsunuz sürekli kendi içinizde. Bir de borçlar çok önemli. Eğer borcunuz varsa bunları bir an önce kapatmaya çalışın. Çünkü borcu kapatmadan biz bolluk enerjisine geçemiyoruz. Neden? Çünkü aklımda her zaman işte benim şuna şu kadar borcum var, bu kadar borcum var, nasıl kapatacağım? O zaman hep bir borç enerjisinin içinde oluyoruz. Halbuki bolluğa geçmek için benim varlık enerjisi içerisinde olmam gerekiyor. Ve küçük bile olsa 30 lira 50 lira neyse, küçücük bir rakam bile olsa benim o kişiye borcum var kaydı zihnimde dolaşıp durduğu için ben hep borçlu tarafta kalıyorum. Bir başka küçük tüyo vereceğim. Paralarınız, cüzdandan bahsediyorduk ilk önce. Mesela cüzdanımızın içinde paralarımız buruşuk buruşuk olmasın. Onlar çok düzgün bir şekilde yerleşik olsun ve hatta lütfen bütün Atatürkler üst üste olsun. Pırıl pırıl yapın cüzdanınızı yani. Açın, temizleyin, fazlalıkları boşaltın. Şimdi şöyle düşünün. Bir misafir geldiğinde darmadağınık bir eve gelmek istemez, öyle değil mi? Para da bir enerji ve onu bize gelecek olan bir misafir gibi düşünelim. Yani misafirimizi karşılamadan önce evimizi derleyip topluyoruz, temizliyoruz. Onu geldiğinde güzel bir şekilde ağırlamak istiyoruz ya. Aynı parayı da misafir gibi düşünün. O misafir bize çok çok gelmek istesin diye onun geleceği köşeyi, yani cüzdanımızın, paralarımızın durduğu köşeyi özellikle derli toplu ve çok düzgün yapmamız gerekiyor. O paraların yanına lütfen hiçbir şey koymayın. Bazen böyle fişleri, faturaları ya da kimliğimizi oraya tıkıştırıveriyoruz ama kimliğinizi mutlaka cüzdanda taşımanız gerekiyorsa onun için ayrı bir bölme olsun. Parayla kimlik enerjisini özdeşleştirmeyelim. Bu da şu demek, yani ben satın alabilirim, benim bir fiyatım var enerjisi geliyor o zaman. Dolayısıyla kimliğimiz ayrı bir yerde duracak, paralarımız ayrı bir yerde duracak. O paraların yanına da hiçbir şekilde fiş, fatura koymuyoruz. Bu konuyu biraz sonra daha anlatacağım. O paraların durduğu bölmede ne tutmamız gerekiyor? Bir küçük kırmızı kağıt parçası. Hani Hıdrellezede asarız ya, böyle bolluk bereket olsun diye gül ağacına hep kırmızı kese asarız biliyorsunuz. Kırmızı bolluk enerjisini çeker. Dolayısıyla küçücük bir kurdele parçası olabilir, bir kumaş parçası olabilir, kağıt parçası olabilir. Kırmızı herhangi bir şey o paralarınızın bulunduğu bölmede dursun ve o paralara değiyor olsun. Bir başka küçük tüyo da sitrin taşı. Bunu da cüzdanınıza koyun. Bozuk paraların durduğu yerde olabilir bu.
bereket getirir. Bunu çok eskiden beri bilirler ve hatta esnaflar kasalarının içinde bu taştan bulundurdukları için buna tüccar taşı da denir. Sitrin taşını alın, onu da cüzdanınıza koyun. O bir tarafta, kırmızı kumaş ya da kağıdınız bir tarafta, bolluğu, bereketin size gelmesini sağlayacak. Bir başka konu, demin söyledim, şu faturalar, fişler alıyoruz, onları böyle alelacele cüzdana koyuyoruz. Sonra da hiç ilgilenmiyoruz. Cüzdanımız karmakarışık. Ama onlar cüzdanımızın içinde durdukça bize bir alışveriş etme, harcama enerjisi getiriyorlar. Bu durumda da bu enerjinin içinde olursak şöyle bir şey yapıyoruz. Bakın bunu çoğu zaman yaparız. Aslında hiç ihtiyacım olmadığı halde bir şeyler alıyorum yani. Ne bileyim, evde 3-5 tane pantolonum var. Üstüne gidip bir pantolon daha alıyorum. Alırken benim gerçekten buna ihtiyacım var mı, yoksa şu anda müsriflik mi yapıyorum? Bunu mutlaka düşünün. Ve tabii ki şöyle söylemem lazım. Cimri bir enerji içinde olmamamız gerekiyor. Bir yandan da çünkü evren kapalı avuçlara para koymaz. Hiçbir şey koymaz daha doğrusu. Yani biraz verme taraftarı olmamız gerekiyor. Ama yine de harcarken her zaman dikkatli olmamız gerekiyor. Yani ihtiyacım olan şeyi mi alıyorum, yoksa savuruyor muyum? Bu fişler ve faturalar şöyle bir enerji getiriyor. Gelen para gidiyor, gelen para gidiyor ve ben nasıl gittiğini, niye gittiğini anlamıyorum. Çünkü o fişlerimi cüzdanımda tutuyorum. Yani önemli olan şuna dikkat etmem gerekiyor ki o cüzdanı ben zaman zaman bugün oturup cüzdanımı temizleyeceğim. Bütün bu fişlerden, faturalardan kurtulacağım. Paralarımı düzgün düzgün dizeceğim. Bunu çok sık yapın. Yani her gün yapın ya da 2 günde bir yapın. Cüzdanın enerjisi size bolluk enerjisi getirecektir. Cüzdanın rengini de kırmızı seçebilirsiniz bu arada. Onun enerjisi de güzel. Şimdi kredi kartı kullanıyoruz tabii ki hepimiz zaman zaman. Fakat ihtiyaç olduğunda kullanmanız önemli. Yani ben nakit para kullanmanızı istiyorum, seviyorum. Çünkü nedir? O paraya değmemiz, onu hissetmemiz ve o enerjiye açık olmamız lazım. Şimdi bazıları var, hiç ben nakit taşımam diyorlar. Sadece kredi kartıyla alışveriş yapıyorlar. Ama o zaman ileriye doğru bir borçlanma oluşturuyorsunuz ve nakit paraya hiç değmemiş oluyorsunuz. Dolayısıyla az bir miktar da olsa yanınızda nakit taşımayı tercih edin. Onu hissetmeyi, gelmesini, gitmesini, para enerjisinin içinde olmayı hissetmenizi istiyorum. Bir de paranın pis olduğunu düşünmekten vazgeçmemiz gerekiyor. Şu dönemde biraz zor tabii ki, korona var, mikrop var, işte virüs var. Hepimiz ellerimizi yıkayıp duruyoruz ama bu paranın pis olduğu düşüncesi de bize çocukluktan beri ekilmiş bir şey olduğu için o pis olduğunu düşündüğümüz insana yaklaşmak istemeyiz, değil mi? O bize gelsin istemeyiz, evimize girsin istemeyiz, yakınımıza yaklaşsın istemeyiz. Ve para hakkında da bu tarz bir düşüncem olduğunda benim, ne yazık ki para da benim enerji alanıma giremiyor o zaman. Bir de şöyle çok önemli bir şey var. Şu cüzdanda kredi kartlarını söyledim. O kredi kartları çok fazla olmasın. Yani mümkün olduğu kadar aza indirin. Tek bir kredi kartı zaten size yetecektir aslında. Onlar da böyle alt alta dizili durduklarında cüzdanınızda bir borçlanma enerjisi getiriyorlar. Yani o kredi kartına şu kadar ödemem lazım, ona bu kadar ödemem lazım. Halbuki evet, gerektiğinde kullanmak üzere benim sadece bir tane kredi kartım olabilir. Bir de şimdi çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Bunu büyük ihtimalle hiçbiriniz duymamışsınızdır. Çocukluğunuzda eğer bir suda boğulma anınız varsa bu da hayatımıza paranın girmesini engelliyor maalesef. Çünkü bilinçaltı şöyle düşünüyor. Su, likit ve para da likidite diye bahsedilen bir şey. Ve bu geldiğinde beni boğacak kaydı oluyor. Bilinçaltında paranın hayatıma gelmesini engelliyor. Eğer bu tarz anınız varsa mutlaka benimle ya da bu tarz çalışma yapan çok arkadaşım var, onlarla bu boğulma anısına çalışın ve oradaki korkunuzu nötr hale getirin ki paranın hayatınıza akması kolaylaşsın. Bir küçük tüyo daha var, onu da söylemek istiyorum. Hani böyle cüzdanın bir köşesinde hep bizim lazım olur paramız olur ya, hani hepsini harcarsak bile aman bu köşede şu dursun diye, o ayrı bir köşede vardır hepimizin. O parayı yabancı ülke parası olarak tutmayın. Yani o para da Türk parası olsun. Çünkü yabancı ülke parası tuttuğunuzda parayla olan enerjinize yabancılaşmış oluyorsunuz. Orada bir uzaklaşma enerjisini siz yaratmış oluyorsunuz. Dolayısıyla o da
Türk parası olsun. Bolluk bereket için vereceğim tüyolar bu kadar. Dediğim gibi hazırladığım eğitime katılmak isterseniz bu videonun altındaki mail adresinden benimle lütfen bağlantı kurun. Şimdilik hoşça kalın, sevgiyle kalın, sevgide kalın.